Neyse, Şubat ayı olmasına rağmen görüyorsunuz insanlar böyle deniz kenarında güneşleniyorlar. Denize çok giren yok ama var tek tük. Onun dışında böyle uzanmış güneşin, güzel havanın keyfini çıkarıyor insanlar. Benim de sırt çantamda şey var, termosum içerisinde sıcak su var. Ben de belki burada oturup böyle çayımı içerim, bilemiyorum, bakalım. Güzel. O esnada da şey yaparım. Bu akşam kalacağım yeri ayarlamaya çalışırım. O oturduğum yerden kalktım. Şimdi böyle ilerliyorum. Bakın bu tarafa doğru tabii ki deniz manzarası daha güzel. Şu an 23 Şubat 2024 ve şu an hava 17 derece. Çok güzel gerçekten. Hafiften bir rüzgar var ama yani denize girebiliyor insanlar gördüğüm kadarıyla. Tabii ben hasta olduğum için cesaret edemiyorum. Ve etrafta oldukça fazla böyle deniz manzaralı otel de var. Nereye gittiğimi bilmeden böyle ilerliyorum. O yol beni buraya getirdi böyle. Küçük bir şehir, daha doğrusu küçük bir ülke, adalar ülkesi. O yüzden aslında bazı yerler otoban olmasa, şimdi otobüsle gelirken gördüm, otobanlar falan var. Onlar olmasa ya ben çoğu yere sanırım yürüyerek giderdim. Yani o yürüyerek şehir bile değiştirirdim diye düşünüyorum. Öyle. Şimdi buradan aşağı inildiği zaman anladığım kadarıyla denize gidiliyor. Gitsem mi bilemedim. Gideyim vazgeçmiştim. Kayalıklar falan var. Çok güzel bir yere benziyor. Burada etrafta çok fazla resort var. Bu mesela sağ tarafımda da var, sol tarafımda da var. Şuradaki resort'un gecelik fiyatına baktım. İsmini şu an hatırlamıyorum. Az önce baktım ama burası değil tabii. Burası Parken. Hemen arkasındaki The Westin Dragonara diye bir şey. Bir resort. Geceliği 180 euro. Şöyle. Şöyle şuradaki resort. Odalarına falan baktım, güzel. Aslında iki kişiyseniz bence makul fiyatlar buradakiler ama benim gibi tekseniz ve çok fazla geziyorsanız artık belli bir süreden sonra fiyatlara dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela ben YouTube'a başlamadan önce de geziyordum. Hatta öncesinde çok fazla geziyordum. Ve o zamanlar da böyle tatil amacıyla yaklaştığım için çok fazla gerçekten güzel lüks otellere gittim. Şimdi hayıflanıyorum, keşke onların da zamanında görüntülerini çekseymişim diye maalesef. Şimdi çok fazla gezdim. Bu şu anlama geliyor. Yani benim birkaç yıl içerisinde ne kadar kaç bin euro vermişimdir şeylere bilemiyorum. Otellere. Şimdi söylersem annemin kalbine inebilir. Söylemiyorum o yüzden. Şimdi son zamanlarda o yüzden artık bütçeme dikkat ediyorum. Siz de görüntülerde görüyorsunuz. Genelde uygun yerlerde kalıyorum. Hostellerde falan da kalıyorum. Ama arada bir hala yine kendimi şımartmayı seviyorum. Manzaraya bakın. Burası da gerçekten güzel. Ama şimdi bazen şunu düşünüyorum. Yani mesela böyle güzel bir yerin tadını çıkarmak için acaba böyle bir resortta kalmaya gerek var mı? Çünkü sonuçta orada da balkondan oturup manzara izliyorsunuz. Burada doğayla iç içesiniz. Sanırım şeye göre değişiyor ya amaç. Mesela ne istiyorsunuz? Bir dinlenmek mi istiyorsunuz? Gidip işte ben o resort'un işte wellness'ını, spasını kullanmak istiyorum mu diyorsunuz? Yani velhasıl amacınıza göre değişir sanırım. Şu anda böyle burada olmak gerçekten çok güzel. Bakın manzara harika, sessiz, sakin. Ancak bu güzelliği gölgeleyen bir şey var. O da buralarda hep böyle bir şeyler içilip sonrasındaysa camları kırılmış, atılmış böyle görüyorsunuz. Çok tehlikeli gerçekten. Yani neden böyle yapıyorlar? Neden yani zarar veriyorlar doğaya, hiç anlamıyorum. Bakın mesela bir viski şişesi. Böyle etraf cam dolu. Olacak şey değil gerçekten ya. Bakar mısınız? Böyle güzelim bir doğayı yani ne hakla önce gelip böyle keyif yapıp sonrasında zarar verirsiniz ki? Bakın her taraf dolu. Her taraf. Hiç kabul edilir bir şey değil. Ben yani buranın belediye başkanı falan olsam buralara kesinlikle bekçi gibi bir şey bırakır ve bunları yapanlara çok ciddi
cezalar veririm ki caydırıcı olsun. Bakın her taraf böyle ya. Her taraf. Gelip sanırım böyle akşamları içiyorlar. Sonra böyle cozutup şişeleri kırıp böyle etrafa zarar veriyorlar. Ve belli ki yani bulaşıcı bir hastalık gibi bir şey bu. Her yerde olduğuna göre bunu 2-3 kişi yapmamıştır. Görüyorlar birbirlerinden. Aynısını onlar da yapıyorlar. Bakın her taraf böyle. Bu kadar olmaz ya. Ne desem. Güzelim doğanın içine gerisini getirmiyorum. Siz anlayın. Bakın her taraf ya. Şuralara bakar mısınız? Güzelliğini hale getirmişler ya. Tabii bunu yapanlar da büyük ihtimalle turistlerdir. Bakın ayrıca burada sanırım böyle geceleri ateş yakıyorlar. Hadi yaktınız. Yani böyle mi bırakılır? Bakın her taraf içki şeyi. Kırmadan atanlar da var. Neyse onlar şimdi bu durumda en masumlar. Tabii onun dışında farklı şeyler de var görüyorsunuz. Yani geceleri burada neler yaşanıyordur tahmin edebiliyorsunuzdur artık. Öyle. Her taraf şişe dolu böyle. Tamam içinde yani böyle cozutmanıza sonrasına gerek yok. Bakın burası da her taraf böyle kırılmış kırılmamış şişelerle dolu. Bu güzelliği ne hale getirmişler. Tabii yani önü alınmazsa 1-2 yıla burası ne hale gelir tahmin bile etmek istemiyorum. Bu arada hemen size suyun güzelliğini de göstereyim. Şeffaflığını, berraklığını. Bakın ne kadar güzel değil mi? Tertemiz, berrak, ışıl ışıl böyle şimdi güneşte vurunca. Bir de burada dikkat ettim beyaz yosunlar var. Yani en azından benim yosun olduğunu tahmin ettiğim beyaz beyaz şeyler. Enteresan. Güvercinler de güzel havanın tadını çıkarıyorlar tabii ki. Masmavi, uçsuz bucaksız güzel bir deniz ve size az önce gösterdiğim manzara maalesef. Bakın şurası benim az önce oturduğum yer, deniz kenarı ve burası da hemen yani oranın karşısında bir restoran. Size fiyatları gösteriyorum. Bence fiyatlar böyle bir yer için oldukça uygun. Bu arada etrafta tadilat var. Kusura bakmayın gürültü olabilir. Şöyle. Şurada da bir İtalyan restoranı var. İtalya ile komşu oldukları için var tabii çok fazla İtalya etkisi var. Yani Malta çok pahalı işte falan ya çok Malta çok pahalı diyenlere inanmayın öyle değil. Hatta Akdeniz'e kıyısı olan birçok farklı ülkeye göre tatil yapabileceğiniz ülkeye göre bence oldukça uygun. Uygun diyorum, ucuz demiyorum. Bu arada böyle etrafta da çok güzel de var, tarihi yapılar. Böyle ya da tarihi dokusu yapılmış. Bakın şu karşıdaki bina da öyle, çok güzel. Ama böyle şeyler de var. Yani neye üdüğü belirsiz tuhaf yapılar da var açıkçası. Yani neye hizmet ettiği, ne olduğu tam olarak belli olmayan. Bakın görüyor musunuz şu karşıdaki binanın tarihi dokusunu ve teyzeyi? Sanırım öyle klasik bir Maltalı. Gerçi şimdi ben Maltalılar tam olarak neye benziyorlar anlamadım. Yani şimdiye kadar hiçbir Maltalıya denk geldim mi onu da bilmiyorum. Ama çok fazla Hindistanlı var burada tabii onu söyleyebilirim. Gözlemlediğim kadarıyla etrafta çok fazla inşaat var. Dün mesela havaalanında da öyleydi. Hatta öyleydi ki havaalanı ikiye ayrılmış gibi. Biz böyle bir tarafında indik otobüsle sonra bizi diğer tarafa getirdiler Schengen Arrival bölümüne. Orası da inşaat halindeydi. Böyle her tarafta bakın
ya tadilat ya inşaat var. Böyle. Ve havası çok tuhaf bir biçimde, yani nedense bana temiz gelmedi. Yani pek anlamlandıramadım. Bakın şurası da inşaat. Yeni yapı var dediğim gibi. Tabii burayı da trafik İngiltere'deki gibi sağ mı oluyor, sol, ya işte tersten aktığı için dikkatli olmak lazım. Bu arada ben bu akşam nerede kalacağımı henüz ayarlamadım yani. Daha bakıyorum. Yani burada mı zaman geçireceğim, yoksa Silema diye bir yer var, oraya mı, yoksa Valletta'ya mı gideceğim, onu da bilmiyorum açıkçası. Ayrıca dikkatimi çeken bir husus da çok fazla her yerde sigara otomatının olması. Bakın mesela burada da var, dışarıda. Marketlerde falan da her yerde böyle otomatlar vardı. Şöyle fiyatlarına da bakabiliyor muyum? Bakamıyorum sanırım. Bu şu anlama geliyor. Acaba burada çok fazla sigara mı içiliyor? Olabilir. Öyleyse pek iyi değil bu. Şurada yine etrafta çok fazla, bu arada ben denk geliyor olabilirim ya da bu bölgede olabilir. Striptease Club falan da var. Bakın mesela şurada. Karşımda Gentleman's Club var. Kadınların girmesi yasak mı acaba, bilemiyorum. Bu arada benim dün kaldığım otel hemen oradan sağa girdiğiniz zaman birkaç adım atıyorsunuz, orada. O nedenle de buralar gümbür gümbürdü akşam. Bira fiyatları şurada mesela bakıyorum 3 ile 5 arası. Göstereyim sizlere hemen. Çünkü bazen bira fiyatları da yorumlarda soruluyor. Bakın bunlar da böyle bira fiyatları, merak edenler için. Bunlar da menü fiyatı. Buralar dediğim gibi bayağı turistik yerler. Onu da göz önünde bulundurun. Şöyle mesela bakın, altta çok güzel tarihi bir şey var, yapı var. Hemen üzerinde böyle bir yapı var. Orası bu arada, şurada Mercury diye bir alışveriş merkezi var. Dün oradan geçmiştim. Tabii çekim yapmadım. Bir gidip bakayım tekrar. Böyle gördüğüm, evet, o alışveriş merkezi burası. Bu arada o hava kirliliği gibi olan şey, yani bana kirli gelen hava şundan kaynaklanıyor olabilir. Etrafta çok fazla şey var demiştim ya, inşaat ve tadilat. Acaba ondan kaynaklı mı? Çünkü böyle denize sıfır küçük bir yerin havasının kirli olması açıkçası bana şaşırtıcı geliyor. Bakın görüyor musunuz, şurada da her taraf böyle şey, dediğim gibi ya inşaat ya da tadilat halinde. Duyuyorsunuzdur da belki şeyleri, sesleri. Tabi beraberinde şey de yaratıyor. Sadece hava kirliliği değil, gürültü kirliliği de yaratıyor. Tabi bu aracın buradaki amacı ne? Bu oldtimer'ın, bilemiyorum. Güzel bir araç. Bu arada biraz yürüdükten sonra böyle bir meydana denk geldim. Etrafta çok fazla yaya geçidi yok ama olan yerlerde de şöyle duruyor araçlar. O iyi. Böyle bir yer. Burası böyle bir public park, halka açık park. Şu arkası da tarihi bir yapı. Şurada da Diamonds International var. Böyle bir yer. Çok fazla araç geçiyor bu arada. Dediğim gibi çok fazla tamirat, tadilat ve inşaat olduğu için de hava biraz benim açımdan bana göre kirli. Bakın burada da bisiklet var. Kiralayabilirsiniz bu arada. Böyle şehir içerisinde bisikletle gezmek isterseniz. Hatta şehir değil, yani tüm Malta'yı sanırım bisikletle gezebilirsiniz. Ben henüz kalacak yer bakmadım, ayarlamadım. Bir yere oturup sakin sakin bakmam gerekiyor. Buradan şeye bakayım, otomatlar var. Fiyatlarına bir bakalım. Explore Malta with touch screen'i bozuk sanırım. Basıyorum da olmuyor. Ayrıca Malta dil okullarıyla meşhur. Dün kaldığım bölgede de vardı İngilizce dil okulları etrafta. Fiyatlara bakmadım açıkçası. Belki bir yerde denk gelirsem bir daha bakarım. Yani dünü aslında yaşanmamış sayıyorum. Çünkü dün hastaydım, yorgundum. Gidip öğleden sonra zaten otelime varmıştım. 3 civarı. Ondan sonra da benim için hayat bitti. Bir ara sadece çok kısa süreliğine markete gittim. Ondan sonra tüm geceyi odamda geçirdim.
Bunlar da Malta adaları bu arada. Bakın Malta adaları böyle. İşte turistik her yeri görebiliyorsunuz. Sizin açınızdan hangisi çekiciyse karar verip oraya gidebiliyorsunuz. Tabii ben bu arada yani bu defayı şey gibi değerlendireceğim. Buradaki vaktimi açıkçası dinlenmek istiyorum. Böyle saatlerce, günlerce yürüyerek kendimi yormak istemiyorum. Normalde her zaman öyle yapıyorum. Bakın burada da otobüs şeyleri var, numaraları falan. Hangi otobüs nereye gidiyor? Çok gayet net bir biçimde belirlenmiş. Buradan da bilet alabiliyorsunuz rahatlıkla. Bu arada böyle az önce oturduğum parktan aşağı doğru yürüdüğünüz zaman çok fazla Asya mutfağına ait restoranlar var etrafta. Mesela bu böyle. Karşıda var birkaç tane. Burada var. Yani Japon, Çin, Vietnam her türlü. Fiyatları da uygun. Göstereyim. Önünde bulunduğum restoranlardan birisinin menüsü görebiliyorsunuz. En pahalı ürünleri 46 euro. O da şöyle bir şey. Böyle burada. Burası da güzel bir yere benziyor. Sushi. Tabii yurt dışındayken çiğ balık yemeye cesaret edemiyorum. Olur da hani bilemezsin. Zehirlenirsen falan diye. Sonunda yaşadıklarımdan sonra şöyle etrafta bu arada tabii fast food da var. Örneğin Pizza Hut, sonra Burger King falan. Starbucks'a denk geldim ileride ama tuhaf bir biçimde şimdiye kadar hiç McDonald's'a denk gelmedim. Buraların böyle tarihi dokusu korunmuş güzel o yönüyle. Nereye doğru gidiyorsun diye sormayın, bilmiyorum. Yüreğimin götürdüğü yere gidiyorum diyelim ve yüreğim beni bakın güzel bir yere getirdi. San Giuliano'ya getirmiş beni. Pardon, restoranın adıymış. Burada bakın deniz manzaralı bir yerler daha doğrusu var. Oturmak isterim de buranın da tuvaleti yok sanki ya. Bakın. Şu anda hava da harika, inanın bana. Tabii ben böyle montla geziyorum çünkü Belçika soğuktu. Hatta dün öğrendiğim kadarıyla dün fırtına falan da varmış orada. Burası sanırım Saint Julien Bay. Yanlış değilsem evet. Böyle bir yer. Son derece güzel. Sadece tek McDonald's yok dedim. Şurada bir McDonald's varmış ileride, denk geldim. Gidip menülerine bakmak istiyorum, kahve menülerine. Çünkü şimdiye kadar kahvesi en güzel McDonald's kesinlikle İtalya'dakiler. Kahveleri çok güzel ve fiyatları çok uygun. Ama ona rağmen bazı yerlerde pahalı tuhaf bir biçimde. Mesela İtalya'da 1 euroya çok uygun şeyler içebiliyorsunuz ve son derece lezzetli gerçekten. Bu arada karşıda Costa Coffee falan görüyorum. Şunu daha önce belirtmiştim, yine belirteyim. Burası gerçekten her anlamıyla çok fazla İngiliz etkisi altında. Sadece trafik ve işte şeyleri değil, ne derler? Prizleri falan değil. Onun dışında birçok bakımda mağazalar falan da var. Bir de etrafta çok fazla İngiliz aksanıyla konuşan İngiliz var. Yani bir İngiltere sömürge geçmişi olduğunu hemen fark ettiriyor. Mesela İngiltere etkisinden bahsetmişken şu Wagamamalara da İngiltere'de bolca denk gelebilirsiniz. Ayrıca şunları da göstermeden geçmek istemedim. Şu renkli ev olarak kullanılıp kullanılmadıklarından emin değilim ama çok güzeller. Bu da bu arada polis araçları bu şekilde polizia olarak. Ben gidip şurada bir şeylerine bakacağım. Kahve fiyatlarına bakacağım. Bakalım o anlamda İtalyan etkisi altındalar mı? İtalyan mı, İngiliz mi? Gerçi İngiltere'de de McDonald's'ların kahveleri uygun, çok uygun ama güzel değiller, lezzetli değiller. Size menüyü gösterelim biraz. Mesela örnek olarak. Bence fiyatları pek de uygun değil. Yani McDonald's için uygun değil açıkçası. Birkaç fiyat gösteriyorum sadece şu an. Drinks. Hot drinks. Bunlar da kahve fiyatları. Kahveler uygun.
Ama kalitesinden emin olmadığım için burada içmem herhalde. Deniz manzaralı bir yere gideyim en iyisi. Bir de bu açıdan böyle bir çekim yapalım dedim. Şu Costa Coffee'ye gidip bir bakmak istiyorum. Onlar da şeyde çok fazlalar İngiltere'de. Fiyatları da ortalama genelde 3 euro ve bandında oluyor. Emin değilim, gidip bakmak lazım burada fiyatlar nasıl diye. McDonald's'taki kahvelerden şöyle emin olamadım. Aslında makinaları bayağı bildiğiniz profesyonel kahve makinasıydı. İtalya'da da kullanılan. Ama bilmiyorum nedense oradan almak istemedim. Aslında oranın da deniz manzaralı şeyi de var. Terası da var ama dolu. O yüzden bir de yemek kokuyordu biraz. Yani yemek dediğim hamburger. O yüzden oturmak istemedim orada. Böyle daha sakin bir yerde oturmak istiyorum. Böyle içeceğinizi falan alıp gelip burada da oturup güzel güzel oturabilirsiniz. Güneşli ve bir de şeyler çok güzel. Bakın şimdi yine gördünüz. Araçlar gerçekten siz daha adımınızı yaya geçtiğini atmadan duruyorlar. O çok iyi. Havada şeyden bahsediyordum. Bazı yerlerde esiyor ama genelde çok güzel. Güneşli ve ben montlu olduğum için bayağı terledim. Bakın burada bile sigara otomatları var. Şeyin içerisinde, croissant için. Böyle. Çok tuhaf bence ya. Aşırı derecede demek ki sigara içiliyor orada. Bu arada ben oturdum Costa'da, manzaram da bu. Espresso macchiato aldım. Menülerinde yoktu aslında. Vardı, sadece espresso vardı. Ya ve diğer içecekler. Ben macchiato olup olmadığını sordum. Var dediler. Ve 1.95'te espresso. Onun yerine aldı. Ne derler? 2,5 euro ödedim. Şöyle şu küçücük süt için cappuccino ile aynı fiyatı ödedim. Haberiniz olsun sizinle. Eğer cappuccino almanız daha olabilir, faydalı. Ama yok, illa ben macchiato içeceğim derseniz o ayrı bir mevzu. Böyle bir yer, ortam bu arada. 2 katlı. Şöyle. Hemen az önce girdiğim şeyin karşısında, McDonald's'ın karşısında şeyler falan var, prizler var. Bakın şurada görüyorsunuz ama benim oturduğum yerde yok maalesef. Bu arada priz aşkına yerimi değiştirdim. Böyle buraya geçtim. İlk önce buraya oturmuştum. Ama orada priz yok maalesef. Neyse. Burası da bu katta şu anda benimle birlikte oturan herkesin önünde bilgisayar var, enteresan bir biçimde. Ama herkesin. Burası böyle çalışma şeyine dönmüş, merkezine. Büro kiralamanıza gerek yok bu şekilde. Bakın. Sonunda kalacak bir yer ayarladım. Burası The Vivaldi adında bir otel. Bakalım nasılmış. Son dakikaya da yine ayarladım. Puanı fena değildi, iyiydi. 8 küsürdü. Bakalım.